Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konumuz hilafet ve Hazreti Mehdi hakkında olacak inşallah. Öncelikle benim videolarda verdiğim tarihlerin %100 kesin olmadığını belirtmek isterim. Ancak Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce bazı alametler bildireceği için onlara istinaden birkaç tarih vermiştim. Bilhassa 2025 için daha çok alamet mevcut olduğu için ben şimdiye kadar Hazreti Mehdi'nin 2025 senesinde zuhur edeceğini savundum. Ancak bu alametler yine de delil için yeterli olmadığı için benim görüşüme göre zuhur zamanını uzun bir vakte yayarsak 2025 ile 2043 arası Hazreti Mehdi'nin zuhuru gerçekleşmesi kesinlik kazanır. Eğer bizler Hazreti Mehdi kesin olarak çıkacak, zuhur edecek diye bir tarih ve sene belirtirsek, bu verdiğimiz tarihi delille ispat etmemiz gerekir. Ben ise delil değil, hadis-i şeriflerde mevcut olan malumat ile alamet belirttiğimden, verdiğim tarihler bir kesinlik göstermiyor. Müslümanların daha önceleri 1924'e kadar bir halifesi ve bir hilafet makamı vardı. Böylelikle dünyadaki bütün Müslümanlar korunuyor ve zulüm eden zalim devletler Müslümanlara ve İslam alemine saldıramıyor ve ilişemiyorlardı. Hilafetin son zamanlarına kadar Osmanlı Devleti uzak bölgelerdeki Filistinli Müslümanlara kadar onları koruyor, onların hakkını, hukukunu gözetiyordu. Dünyanın hiçbir yerinde Müslümanların kanı akmıyor, gözyaşları dökülmüyordu. Onun için 1924'e kadar dünya Müslümanları huzur içinde yaşadılar. Ne zaman ki cebbarlar gelip Türkiye'de mevcut olan hilafet makamını kaldırdılar, işte o zamandan itibaren Müslümanların kanı ve gözyaşı dinmedi. Dünyadaki zalim devletler Müslümanları değersiz bir insan gibi öldürmeye başladılar. Ve o zulüm hala Müslümanlara devam ediyor. Allah neden buna müsaade ediyor diye bir soru akla gelebilir. Allah sebepsiz yere bir şeyin olmasına müsaade etmez. Mutlaka bir sebebi vardır. Buradaki aranması gereken sebep Müslümanların kendisinde yatıyor. Müslümanlar dinden uzaklaştıkça Allah zalimleri onların üzerine saldırmasına müsaade eder. Ama buna müsaade ederken de hak din olan İslam'ın da korunması için ve kıyamete kadar baki kalması için zalim bir devleti başka bir zalim devletle vurdurur ve dünyada ne kadar zalim devlet varsa onlar Müslümanları tamamen ortadan kaldırmaları için bir fırsatları olmaz. Bu hep böyle gelmiştir ve hep böyle gidecektir. Zalim hep zalimle çarpışırken Müslümanlara zarar daima Allah'ın müsaade ettiği kadar gelir. Dikkatle baktığımızda zalim devletlerdeki güç hep dengeli ve orantılıdır. Eğer aralarında bir dengesiz güç meydana gelse, güçlü olan kendinden biraz zayıf olanı ezecek ve böylelikle diğer kalan güçsüz devletleri kolay zapt ederek bütün dünyayı kendi hakimiyetine geçirmenin gayreti içinde olacaktır. Allah onun için onları birbiriyle dokuşturarak, birbiriyle çarpıştırarak onların Müslümanları tamamıyla öldürme fırsatı ve düşüncesinde olmalarına müsaade etmiyor. Ve böylelikle İslam dini kıyamete kadar baki kalacaktır. Allah'ın bir ismi de Hadi ismidir. Yani hidayet eden, bu ismin devam etmesi için kâfirlerin hidayet bulması, Müslümanların kıyamete kadar var olmasını gerektirir. Çünkü Müslümanların vesilesiyle onlar hidayet buluyor. Ne de olsa sebepler dünyasında yaşıyoruz. Dünyadaki Müslümanlara olan zulüm 100 seneyi doldurmaya hazırlanıyor. Zulüm en fazla 100 sene yaşar. Buna göre ben zulmün hicri takvime göre 100 seneyi dolduran
2021 senesinde kalmasını düşünüyordum. Ama yanılmışım. Zulüm miladi takvim seneleri 100 seneyi doldurduktan sonra kalkacak demek ki. Bu da demek oluyor ki hilafet en fazla 2024'e kadar gelecek. Eski videolarımda belirttiğim gibi hilafetin gelmesi Kudüs'ün fethiyle birlikte gelecek. Çünkü hilafet orada Hazreti Mehdi ile beraber ilan edilecek. Halifelik makamı hilafetin tüm dünyaya duyurulmasını gerektirir. Çünkü böylelikle Müslümanların güvende olduğu hissi onlara verilir. Bu Müslümanları sevindirir. Lakin ileride, işte tam o sırada hilafetin Kudüs'te ilanıyla ve Kudüs'ün fethiyle birlikte dünya karışmaya başlar. Müslümanlara zulüm artar. 1924'ten itibaren yapılan zulümler devletlerin başına geçen cebbarlar vasıtasıyla oluyordu. Onlar Müslümanlara çok zulüm yaptılar. Ne zaman ki Amerika jet denen uçağı icat etti, işte o zaman Amerika aşılması güç olan ve zaman gerektiren etrafını saran büyük okyanusları aşarak İslam alemine saldırmaya başladı. İşte o noktada Amerika okyanusları aşarak kırılması pek mümkün görülmeyen zincirlerini koparmayı başardı. Bununla birlikte Peygamberimizin bir hadisi şerifinde Deccal bir adada bağlı zincirlerini koparması gününü bekliyor, manen sözlerini teyit etmiş oluyor. Çünkü Deccal Amerika olsa onun zincirleri okyanuslardır. Onları aşamazsa bir tarafa kıpırdayamaz. Tıpkı zincirlerle bağlı olan Deccal gibi. Okyanusları aşması ve kısa zamanda İslam beldelerine ulaşması ve oraları bombalaması, saldırması Amerika'nın Deccal olduğunu gösteriyor. Peki bu hadise ne zamandan beri oluyor diye bir soru akla gelebilir. Amerika'nın Irak'a saldırmasıyla başladı ve Somali gibi başka İslam ülkelerine saldırmasıyla da devam etti. Bir türlü durdurabilmedi. Sovyetler Birliği'nin 1990'ların başında yıkılmasıyla birlikte dünya bir derece tek kutuplu dünya haline geldi. Ve Amerika bunu kendine fırsat bilerek tek güç olarak İslam ülkelerine saldırmaya başladı. Hilafet makamı Müslümanlarda olmadığı için saldırılar oldu ve tek devlet üzerinden devam etti. Amerika Deccal temsilcisi olarak dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanların bir İslam ülkesi kurup Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini istemiyordu. Aynı zamanda 1990'ın başları Deccal'ın dünyada planlarını gizli olarak faaliyet yürütmeye başlaması tarihleridir. Deccal 40 sene gizli faaliyet yürüttükten sonra gizli planlarını açık ederek Deccal olduğunu tüm dünyaya ilan eder. Planlarını önce bir vali imiş gibi küçük bir bölgeyi kaplayan bir faaliyette bulunur. Sonra peygamber olduğunu ilan eder. Yani faaliyet alanını genişletir. Sonra ise haşa ilah olduğunu ilan eder. Tüm dünyayı faaliyet çemberine alır. Halbuki Allah kendisinin dünyada gözle görülmeyeceğini söylemiştir. Ahirette evet, dünyada hayır. Deccal ilah olduğunu ilan ederse bu onun yalan söylediği anlamına gelir. Çünkü yegane ilah olan Allah dünyada görülmeyecektir. Peygamber olduğunu ilan ettiğinde de yalan söylemiş olacaktır. Çünkü peygamberlik bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed ile son bulmuştur. Hatta kendini Hazreti İsa olarak takdim etse bile, çünkü Hazreti İsa da gelse peygamberlik ondan kalktığı için peygamber olarak ilan etmeyecektir kendini. İlan eden Deccal kendini peygamber olarak ilan eden Deccal eğer böyle bir ilanda bulunursa yalan söylemiş olur. Hazreti Mehdi geldiğinde Kudüs'ün fethiyle beraber halife olur. Ancak zuhur etmesi daha sonra gerçekleşir.
Hazreti Mehdi'nin zuhuru ile birlikte ve bir halife olarak küffara karşı savaş ilan etmiş olur. Hazreti Mehdi mücadeleyi tamamıyla kendi lehine çevirene kadar karşısında bulunan düşman ordularına karşı savaşmak zorunda kalır. Savaştığı beldeler onun kontrolüne geçse de daha sonra gelecek olan Deccal'ın açık olarak Deccallığını ilandan itibaren Hazreti İsa'nın inmesi beklenir. Çünkü Deccal'ın şahsını kılıçla öldürecek zat Hazreti İsa'dır. Halifeliğin ne kadar çok Müslümanlar için önemli olduğunu görüyoruz. Hilafet gelmediği takdirde Müslümanlara yapılan zulümler durmayacaktır. Çünkü kafirler hiçbir zaman Müslümanlar için dost olamazlar. Sen onun dinine girene kadar sana düşmandırlar. Asr-ı saadet zamanında Müslümanlar neden hicret ettiler? Çünkü Mekke'de Müslümanlara yapılan bir zulüm vardı. Düşmanlar hicret etmeyenlere karşı zulümlerini devam ettirdiler. Ama hicret edenler, Peygamberimiz de dahil hicret ettikten sonra 8 sene içinde büyük bir ordu toplayarak Mekke'yi bir günde kolayca fethetti. Demek ki Müslümanların bir İslam ordusuna sahip olmaları şarttır. Zulümlerin bitmesi ve bir halifenin olması gerekir. Dünyada Müslümanların başında bir halife olmadığı takdirde onlara yapılan zulümler hiç bitmeyecektir. Onları yok edene kadar uğraşacaklardır. Bunu denemelerini zamanımızda görüyoruz. Melhame-i Kübra'da şehitler şimdiye kadar şehit düşen müminlerin en eftalı, derecesi en yüksek olanlarıdır. Bunun sebebi ise küffarın Müslümanları ve İslam'ı yok etmek maksadıyla bize saldırmasından dolayıdır. Bedir Savaşı'nda da aynı maksadı kafirler taşıyorlardı. Onun için Bedir şehitleri de yüksek mertebededirler. Gelelim Hazreti Mehdi'nin zuhur tarihi meselesine tekrar. Önceki videoda Hazreti Mehdi'nin ne zaman zuhur edeceğine dair birkaç sene bildirmiştim. Bunları tekrar edeyim. 2025, 2028, 2036 ve 2043. Bu tarihlerde Hazreti Mehdi'nin 10 Muharrem'de zuhur etmesi Cumartesi gününe rast geliyor. Ancak bazı sorular kafamıza takılabilir. Hicri takvimde gün akşam vaktinin girmesiyle birlikte değişir. Gece yarısı 0 ile değişmez. Hazreti Mehdi yatsı vaktinde zuhur edeceğine göre 10 Muharrem 11 Muharrem olur. Bu durumda verilen tarihler yanlış olur diye sorabilirsiniz kendinize. Hayır, yanlış değil. Biz zaman olarak 10 Muharrem'i 11 Muharrem'e bağlayan geceye bakmamalıyız. 9 Muharrem'i 10 Muharrem'e bağlayan geceye bakmalıyız. Yani 9 Muharrem'de akşam vaktine kadar tarih 9 Muharrem olarak kalır. Akşam vaktiyle birlikte tarih değişir ve 10 Muharrem olur. Buna göre Hazreti Mehdi 9 Muharrem'i 10 Muharrem'e bağlayan gece yatsı vakti zuhur eder. Zuhur ettiği vakitten önceki 2 sene arka arkaya Ramazan ayında hem ay hem de güneş tutulması gerçekleşir. Bunlar 2024 ve 2025 seneleridir. Son olarak 2025 Ramazanında ay ve güneş tutulur. Ramazan 1446 Hicri senesinin 9. ayıdır. Zuhur tarihi ise 1447 senesinin 1. ayı olan Muharrem ayıdır. İkisi farklı Hicri senelerde olmalarına rağmen aralarında 3 ay fark var. 2 Hicri tarihte 2025 miladi senesi içindedir. Bazı rivayetlerde ise ayın Ramazan'ın başında ve sonunda tutulacağı, güneşin ise ortasında tutulacağı yönündedir. Allahu alem, bakıp göreceğiz. Hangi gidişat doğrudur? Zaman bunları güzel ve doğru şekilde tam isabet tarif edecektir. 2025'ten daha sonraki yakın seneler içinde Ramazan ayı içerisinde ay ve güneş tutulmaları gerçekleşmeyecek.
Daha doğrusu baktığımız takvimde böyle bir bilgiye rastlayamadım. Eğer Hazreti Mehdi daha sonraki seneler zuhur ederse, bu zuhur 2024 ve 2025 senesinde tutulmaların kastedildiğini doğru çıkarmayacaktır. Zuhur senesi eğer 2025 olursa o tarihte güneş fırtınasının sertleşeceği seneye rast gelmiş olur ve Hazreti Mehdi'nin 3 tekbirle birlikte ateşli silahları susturacağı, kendi mekanizmasını ateşleyerek hareket eden otomobillerin, makinelerin, hatta elektriğin söneceği yıl olmuş olur. Böylelikle güneş fırtınası ile birlikte bütün teknolojinin geçici olarak ortadan kalkacağı yıl olur. Böylelikle ordusu hazır ve Hazreti Mehdi'nin emrinde olan Seyitler ordusu bu sıra dışı hadiseden yararlanarak pek çok fetih gerçekleştirmek için harekete geçer. Sebepler dünyasında yaşadığımız için öyle insanların beklediği gibi Hazreti Mehdi'nin özel güçleri olmayacak. Ama bazı harikulade halleri olabilir. Hazreti Mehdi, Allah'ın emirlerinin dünyada tatbiki için harekete geçeceğinden Allah onu daima muzaffer kılacaktır inşallah. Yalnız Deccal'e karşı koyamaz. Çünkü Deccal'ı öldürmek onun vazifesi değil, Hazreti İsa'nın vazifesidir. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Eğer ankette her gün video adlı seçenek fazla çıkarsa her gün video yapacağım inşallah. Gündüz hafta içi çalışmama rağmen. Şimdilik bu kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.